Ronald Dean Coleman 13 Mayıs 1964'te Louisiana Monroe'da doğdu ve bekar bir anne tarafından büyütüldü. Genç Ronnie her zaman genetik olarak farklıydı. Küçüklüğünden beri spora ilgiliydi ve futbola olan tutkusu onu lise düzeyinde sahanın korkulan bir gücü haline getirdi. Grambling State University'den burs kazandı ve burada GSU Tigers'ta koç olan Eddie Robinson'un yönetiminde savunma oyuncusu olarak futbol oynadı. Hayalim her zaman profesyonel futbolcu olmaktı. Ortaokulda, lisede ve üniversitede futbol oynadım ama draft edilmedim. Sonra, tamam, bir muhasebe diplomam var, iyi bir iş bulurum dedim ve onur derecesiyle mezun oldum. Muhasebeci olurum sanmıştım ama asla muhasebeci olmadım, hatta iş bile bulamadım. Mezun olduktan sonra muhasebeci olarak iş bulmak istedi. Fakat kimse tecrübesiz birini işe almak istemiyordu. Parasız kalmıştı. Geçimini sağlamak için Domino's Pizza'da çalışmaya başladı. O kadar fakirdi ki her gün pizza yemek zorunda kalıyordu. Sonra bir gün hayatını değiştiren bir ilan gördü. Polis alımı yapılıyordu. Üstelik tecrübe de gerekmiyordu. Hemen başvurdu ve sınavı kazanarak polis memuru olarak göreve başladı. Sonra polis akademisinden mezun oldu ve Arlington Polis Departmanı'na katıldı. 2004'e kadar polis olarak görev yapmaya devam etti. Hatta üst üste Mr. Olympia unvanları kazandığı dönemde bile. Ronnie zaten ağırlık kaldırmayı seviyordu. Polis merkezindeki bir arkadaşı ona bir spor salonuna yazılmasını önerdi. Ronnie, Metroflex Gym'de antrenmana başladı ve hayatını değiştirecek kişiyle tanıştı. Brian. Brian vücut geliştirme yapmamı söyledi. O dönemde yeni polis olmuştum ve ilgimi çekmiyordu. Ama Brian vücut geliştirmede iyi olabileceğimi söyledi ve bana ücretsiz üyelik teklif etti. Fakirdim ve bir spor salonu üyeliğini karşılayamazdım, bu yüzden kabul ettim. Ronnie zaten hem bir vücut geliştirici fiziğine hem de iyi bir güce sahipti. Vücut geliştirme rutinine ve yüksek proteinli bir diyete geçtiğinde kas kütlesi inanılmaz hızla artmaya başladı. Salonda onu gören birçok insan bu adam kesinlikle steroid kullanıyor diye düşünüyordu. İnsanlar onun doping yaptığını düşünüyordu ama o doğal ve mükemmel bir genetiğe sahipti. Ronnie, Brian'ın yönlendirmesiyle ilk yarışmasına katıldı ve hem kilosunda hem de genel kategoride birinci oldu. 1991'de NPC Nationals'ta 4. sırada yer aldı. Ardından doping testini geçemeyen ilk 3 yarışmacının yerine Mr. Universe ekibine seçildi ve kazandıktan sonra profesyonel oldu. Ronnie 1992'de profesyonel seviyeye ulaştığında vücut geliştirmenin gerçek seviyesini fark etti. O yılki Chicago Pro Championship'te Kevin Levron, Bob Paris ve Milo Sarcev gibi dev isimlere karşı yarıştı ve 11. oldu. Ronnie bu yarışmadan sonra şunları söyledi. Bu benim için bir öğrenme deneyimiydi. Kesinlikle daha iyi olmam gerekiyor. Ronnie, Mr. Olympia'ya ilk kez 1992'de katıldı ancak söz hakkı bile alamadı. Ben sahnede sadece bir seyirci gibiydim. Hiçbir çağrı almadım, sadece oradaydım. Yarışmanın ardından bu sözleri söylemişti. Ancak bu, tarihin en efsanevi vücut geliştiricisi haline geleceği yolculuğun sadece başlangıcıydı. 1993'te Ronnie 4 profesyonel vücut geliştirme yarışmasına katıldı ve birinde 4. diğer 3'ünde 6. oldu. İlerleme kaydediyordu ama çok yavaş ilerliyordu. 1993'te yeterince iyi değildim, yeterince büyük değildim ve diğerlerinin yaptığı şeyleri yapmıyordum. 1994 yılında Ronnie Coleman, vücut geliştirme dünyasında dikkat çeken bir performans sergileyerek 2 profesyonel yarışmada 3.'lük, birinde ise 4.'lük elde etti. Bu başarılar onun yeteneklerini ve potansiyelini kanıtlamak için önemli bir adım olmasına rağmen Mr. Olympia yarışmasında 23 yarışmacı arasında yalnızca 15. sırada yer alması beklentilerin altında bir sonuçtu. Ancak bu durum Ronnie'nin motivasyonunu kırmadı. Aksine daha fazla çalışma ve gelişim için onu teşvik etti. 1995 yılı Ronnie Coleman için önemli bir dönüm noktasıydı. Vücut geliştirme kariyerinde daha ileriye gitmek isteyen Coleman, fiziksel gelişiminde daha hızlı bir ilerleme kaydetmek için steroid kullanmaya başladı. Steroid kullanımı, o dönemde birçok vücut geliştiricinin performanslarını artırma amacıyla başvurduğu bir yöntemdi. Ancak bu, Ronnie'nin vücut yapısını büyük ölçüde dönüştürmeye ve onu rekabette daha güçlü hale getirmeye yardımcı oldu. Steroid kullanımı, Ronnie'nin kas kütlesinin hızla artmasına ve vücut yağ oranının düşük kalmasına olanak sağladı. Bu gelişmeler, onu birkaç yıl içinde vücut geliştirme dünyasının zirveye taşıyacak önemli bir dönüm noktasıydı. 30 yaşıma kadar hiçbir şey kullanmadım çünkü doğal olarak çok güçlüydüm.
Ama bir noktada artık yenilmekten bıktım. Steroid kullanmaya başlamak aslında bir tür son çare gibiydi. Beni bu kararı almaya iten şey yalnızca kazanmaya duyduğum açlık değil, aynı zamanda kendi bedenimi ve sınırlarımı daha iyi anlamam ve potansiyelimi zorlamam gerektiğini hissetmem oldu. Flex Wheeler, Ronnie'ye yarışmaları kazanmak için ne yapması gerektiğini anlattı ve Ronnie de profesyonel seviyeye adım attı. 1996'da Mr. Olympia'da 7. oldu ve spor kariyerinde ilerleme kaydetti. Ancak 1997 yılı Ronnie için zorlayıcı bir yıl oldu. 5 yarışmada kaybetti ve Lee Priest'e yenilmek onun için en büyük hayal kırıklığıydı. O yenilgiden şöyle bahsediyor. Boyum ondan çok daha uzundu ve ona yenilmek benim için büyük bir şoktu. Bırakmayı düşündüm ama o zaman ücretsiz spor salonu üyeliğimi de kaybedeceğimi fark ettim. 1998 yılı geldiğinde ise her şey değişti. Dorian Yates'in sakatlık nedeniyle emekli olmasıyla birlikte uzun yıllardır süregelen üstünlüğü sona erdi ve Mr. Olympia sahnesi yeni bir şampiyon arayışına girdi. Yarışma artık tamamen açık hale gelmişti ve çoğu kişi genetik harikası olarak görülen Flex Wheeler'ın ipi göğüsleyeceğine inanıyordu. Obviously, Flex Wheeler. Flex Wheeler. Flex Wheeler. Yes, sir. Probably Flex Wheeler. Ancak sahneye çıkacak bir başka isim herkesin beklentilerini alt üst edecekti. Ronnie Coleman. Ronnie, Chad Nichols ile çalışmaya başladıktan sonra inanılmaz bir fiziksel dönüşüm geçirdi. Daha önce gösterdiği potansiyelin çok ötesine geçerek devasa kas kütlesi, olağanüstü kondisyonu ve inanılmaz sertliğiyle sahneye çıktı. 1998 Mr. Olympia gecesi geldiğinde izleyenler onun değişimine tanıklık etti. Hakemler kararlarını verdiklerinde vücut geliştirme dünyası yeni bir döneme girdi. Flex Wheeler. The new Mr. Olympia, Ronnie Coleman. Mr. Olympia sahnesinde birinci ilan edildiğinde Ronnie Coleman büyük bir duygusal patlama yaşadı. Sahneye çıktığında gözyaşlarını tutamayan Ronnie, eline mikrofonu aldığında şu sözleri söyledi. Bunu birlikte başardık Chad. Tanrı'ya şükürler olsun. Yıllarca kimse bana inanmadı. Kimse benim buraya gelebileceğimi düşünmedi. Ama ben her gün çalıştım. Her gün daha iyisini yapmak için uğraştım. Hayalini kurduğum an şu an tam karşımda duruyor. Anneme, koçuma, tüm destekçilerime teşekkür ediyorum. Bu anı hayatım boyunca unutmayacağım. ...1999 yılında Ronnie Coleman, önceki zaferinin ardından antrenman temposunu daha da artırarak gelişimini sürdürdü. Daha büyük kas kütlesi ve daha keskin hatlara sahip bir fizik ile 1999 Mr. Olympia sahnesine çıktı. Sahneye çıktığında heybetli fiziği ve mükemmel formuyla jüriyi ve izleyicileri etkiledi. Tüm bu çalışmalarının karşılığını alarak bir kez daha şampiyon oldu ve unvanını koruyarak vücut geliştirme tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Awards, the check of $110,000 to Sam. 2000 yılında da zirveyi bırakmayan Ronnie, bu unvanı koruyarak 3. kez Mr. Olympia tacını taktı. Ronnie'nin başarıları 2001 yılında da devam etti. Ancak bu yıl rakibi Jay Cutler'ın sahneye güçlü bir şekilde çıkışıyla daha zor bir mücadeleye sahne oldu. Cutler ilk kez Ronnie'ye ciddi bir rakip olarak görüldü. Buna rağmen Ronnie tüm eleştirilere ve baskıya rağmen 2001 Mr. Olympia'yı da kazandı. Ancak Cutler'ın ilerleyişi Ronnie'nin tahtının sarsılabileceğinin bir işaretiydi. Özellikle geniş omuzları, belirgin bacak kasları ve olağanüstü kondisyonuyla dikkat çekti. Cutler yarışmada ön sıralarda yer alarak birçok hakemin ve izleyicinin beğenisini kazandı. 2002 yılında Ronnie finale bu sefer Kevin Levrone ile kaldı. Kevin ne kadar etkileyici bir fiziğe sahip olsa da Ronnie Coleman zirveyi bırakmaya niyetli değildi ve bir efsane olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. 2003 Mr. Olympia'da sahneye çıktığında vücut geliştirme dünyası adeta şok oldu. Efsane sporcu o güne dek görülmemiş bir kütle ve definisyonla podyumdaydı. Yaklaşık 130 kilogramlık saf kas kütlesi ve inanılmaz derecede keskin hatlarıyla yarışma tarihinin en etkileyici fiziklerinden birini sergiledi. Geniş omuzları,
kalın göğüs kasları, taş gibi sert kolları ve inanılmaz derecede detaylı sırt kaslarıyla rakiplerini gölgede bıraktı. Hakemler ve hayranlar onun estetik ve kütle kombinasyonunu hayranlıkla izlerken, eleştirmenler de onun gelmiş geçmiş en iyi vücut geliştirici olduğu yönünde yorumlar yapmaya başladı. Sahip olduğu kas yoğunluğu ve simetri sporun zirvesini temsil ediyordu. Sahnedeki karizması ve özgüveni onun yalnızca fiziksel olarak değil, aynı zamanda psikolojik olarak da zirvede olduğunu gösteriyordu. O yıl vücut geliştirme tarihine altın harflerle kazınan bir zafer kazandı. Hem sporcular hem de hayranlar için ilham kaynağı haline gelen bu performans, yıllar sonra bile konuşulmaya devam etti. Onun 2003 Mr. Olympia'daki görüntüsü, vücut geliştirme dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edildi ve birçok kişi için ulaşılamaz bir standart haline geldi. Ancak 2004 ve 2005 yıllarında vücuduna binen yük onu zorlamaya başlamıştı. Yarışmalara eskisi kadar rahat çıkamıyordu ve bu dönemde sakatlıklar baş göstermeye başladı. Yine de Ronnie, 2004 ve 2005 Mr. Olympia'yı kazanarak üst üste 8 kez şampiyon olarak Lee Haney'in rekorunu egale etti ve geçilmesi zor bir rekora imza attı. 2006 yılı geldiğinde Ronnie Coleman'ın yıllardır süregelen dominasyonu artık sarsılmaya başlamıştı. Vücut geliştirme dünyasında büyük bir isim olan Coleman, yıllarca üst üste Mr. Olympia şampiyonu olarak rakiplerini geride bırakmıştı. O yıl sahneye çıkan Coleman, geçmiş yıllardaki kadar baskın ve yenilmez bir görüntü çizemedi. Vücudunda önceki şampiyonluklarına kıyasla belirgin farklar ve yorgunluk belirtileri görülüyordu. Öte yandan Jay Cutler ise yıllarca süren çabalarının karşılığını almak için sahneye çıktı ve bu kez jüriyi etkileyen isim oldu. Keskin hatları, mükemmel formu ve dengeli kas kütlesiyle Coleman'ı geride bırakarak 2006 Mr. Olympia'nın yeni şampiyonu olmayı başardı. Bu mağlubiyet Ronnie Coleman'ın vücut geliştirme sahnesindeki uzun süredir devam eden hakimiyetinin sonunu işaret ediyordu. 8 yıl boyunca zirvede kalan efsane sporcu tahtını Jay Cutler'a bırakmak zorunda kaldı. Bu, vücut geliştirme dünyasında bir devrin kapanışı ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edildi. Ancak ağır antrenmanlar ve aşırı yüklenme sonucu ciddi sakatlıklar yaşadı. Omurga ve kalça ameliyatları geçirdi. Ancak spor salonundan hiç vazgeçmedi. Bugün bile spor yapmaya devam eden Ronnie Coleman, vücut geliştirme dünyasında bir efsane. Do you have any regrets? The only regret I had is when I was doing that 800-pound squat. I didn't do 6 reps. Mama, we got us a Lifetime Achievement Award. Thank you.